Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Nakıl otu ya da Latince adıyla Silene, Akdeniz kökenli olup buradan tüm dünyaya yayılmış olan, neredeyse her iklim ve ortama adapte olabilen 900 civarında alt türden oluşan kalabalık bir bitki ailesidir. Karanfilgiller yani Caryophyllaceae ailesinin en kalabalık alt ailesini oluşturan nakıl otu, soğuk dağ ormanlarından kıyı çayırlarına kadar pek çok yerde karşınıza çıkabilir. Şehir yaşamından pek kopamayanlar bile onun bazı türlerine bir çiçekçide de rastlayabilirler. Nakıl otu neredeyse her iklime adapte olabilen bir tür olması nedeniyle de botanik uzmanlarının ve biyologların ilgisini çeken bir bitki türüdür. Antik çağlardan günümüze dek hem süs, hem gıda hem de tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bitkinin adı Antik Yunan mitolojisinde orman ve kırların tanrısı olarak bilinen, yaşlı ve koca göbekli bir satir olan Silenius'tan gelir. Ona literatürde sinek kapan, çan karanfili ya da yabani karanfil derler. Günlük dilde ise cüce karanfil ya da minyatür karanfil gibi isimleri de yaygın olarak kullanılır. Bu arada bitkinin bizdeki adı olan nakıl ya da nahil ise Anadolu kökenli bir sözcük olup, düğün, nişan ya da kına gibi özel törenlerde üzeri çiçek ya da mumlarla süslenerek gezdirilen ağaç dalı anlamına gelmekteymiş. Osmanlı döneminde de çok daha büyük ve gösterişli nakıl ağaçları kullanılmış. Bu ad muhtemelen bitkinin en yaygın bilinen türlerinin bir dal üzerinde çok sayıda süslü çiçekler açması nedeniyle konulmuş olmalı. Nakıl otunun mızrak biçimli yaprakları genellikle pembe, beyaz ve kırmızı renklerde olan yıldız ya da boru biçimli çiçekleri bulunur. Arılar, kelebekler ve güveler Mart ayından Ekim'e dek açmayı sürdüren bu çiçeklere oldukça ilgi gösterirler. Hatta Silene noctiflora gibi sadece gece çiçek açan türleri de geceleri ortaya çıkan güveler tarafından tozlaştırılır. Nakıl otunun alt türüne göre tek ya da çok yıllık bireyleri vardır. Sıralı ya da yayılıcı formda olan örneklerine de rastlanabilir. Yapışkan sapları nedeniyle otçul hayvanların fazla ilgi göstermediği bitkilerdendir. Bazı türleri hafif ölçüde zehirli olan bitki, hassas bünyelerde alerjik reaksiyona yol açabilir. Silene vulgaris türü Akdeniz mutfağında salata ve yahnilere konan mevsimlik otlardandır. Genç filizlerinin bolca lif ve bazı vitaminler içerdiği, bezelye ve ıspanağa benzer hafif tatlı bir tadı olduğu söylenir. Nakıl otunun güzel çiçekler açan türleri ise bahçelerde çok fazla sulama ve bakım istemeyen bir süs bitkisi olarak yetiştirilir. Tohumla çoğaltılabilen bitki yine türüne göre istilacı özellikler de gösterebilir. Kızıl nakıl olarak bilinen Silene dioica, yenebilen sıradan nakıl yani Silene vulgaris, kumul alanlarda yetişen bir tür nakıl olan Silene uniflora, yer örtücü formundaki yosun nakılı denilen Silene acolis, geceleri açan bir başka türü olan ak nakıl Silene latifolia ve tabii çiçekçilerin bazen kesme çiçek olarak kullandığı ve bizde serçe çiçeği olarak bilinen Silene gallica, bitkinin popüler türleri arasında yer alır. Nakıl otu geleneksel tıpta enfeksiyon önleyici ve cildi yatıştıran etkileri nedeniyle de kullanılmıştır. Bitkiden doğal bir yapıştırıcı da elde edilebilir. Hatta bitki sapının bu yapışkan özelliğinden ötürü Avrupa folkloründe perilerin bazı stoklarını onları çalmaya kalkanlardan koruduğuna inanılan bitkilerdendir. Ayrıca Güney Afrika'ya özgü bir nakıl türü olan Silene undulata'ya rüya kökü denir. Bunun nedeni ise şaman ve büyücülerin bu bitkinin etkisiyle transa geçerek gayipten haber vermeleridir. Antik Yunan mitolojisine göre nakıl otuna adını veren ormanların yaşlı bilge ve mutlu tanrısı Silenius, aynı zamanda şarap tanrısı Dionysos'un hem dostu hem de eğitmeniydi. Hatta üzüm bitkisini anlatırken Silenius'un Frigya kralı Midas'la ilgili olan hikayesinden sizlere bahsetmiştim. Hikayede hayatın anlamı üzerine bir sohbet sırasında Kral Midas Silenius'a "İnsan için en iyi şey nedir?" diye sorar. "Doğmamak" diye cevap verir Silenius. Kral, "Peki en iyi ikinci şey nedir?" diye sorunca da "Mümkün olan en kısa zamanda ölüp gitmek" der bilge atadan. Sanırım hayatın acı gerçekleriyle yaşam boyunca mücadele eden insanoğlunun ölmeden asla tam bir iç huzura eremeyeceğini, acılarını unutarak mutlu olamayacağını daha iyi anlatan bir başka kısa hikaye daha yoktur. Belki de Silenius tüm bu acıları bastırmak ya da onları bir nebze olsun hafifletmek için öğrencisi Dionysos'a üzümden nasıl şarap yapılacağını öğretmiştir. Öyle ki öğrencisi Dionysos'un bu beceriyi ölümlü insanlara da öğretmesi ve onların acılarını da geçici de olsa dindirmesi için. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.